Merhaba sevgili seyirciler, Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizler için pasta hazırlayacağım. Pastamız Alman pastası olacak. 26 santim çapında bir pasta çemberi kullanıyoruz. Şimdi şuradaki fazlalarını hemen kağıdın kesiyorum sevgili seyircilerim. Ve peşinden kreması, keki olan güzel bir Alman pastası için tüm hazırlıklarımız tamam. Buradaki zemini güzelce kağıtla kaplıyoruz ki kolay oluyor kekin ayrılması için sevgili seyirciler. Şimdi kekine geldiğimiz zaman 3 tane yumurtamız var. Yumurtalardaki püf noktası oda sıcaklığında olması çok önemlidir. 1 su bardağı şekerle birlikte köpürtüyoruz. Sonra birer çay bardağı sıvı yağ ve süt geliyor. 1 çorba kaşığı yoğurt, 2 çorba kaşığı toz badem veya fındık, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 su bardağı da una ihtiyacımız var. Hemen kremaya gelelim. Kremada neler varmış? 3 su bardağı kıymetli seyircilerim soğuk süt, 3 çorba kaşığı un ama tepeleme değil, silme dolu. 1 kaşık da nişasta. Buğday ya da mısır hangisi varsa olur. 1 paket vanilya. Sonrasında 1 çay bardağı buraya şeker koyacağım. Bir de 80 gramlık fil dişi çikolata, yani beyaz çikolata olacak. Sonra da bizim kremamızın farklılığı nasıl olacak? 1 poşet şantiyi 1 çay bardağı süt ile köpürtüp pişmiş ve soğumuş olan krema ile çalıştırıyorum. Böylelikle damakta çok güzel bir tat bırakan krema oluyor. Böylelikle ekstradan tereyağı ve yumurta koymamış oluyoruz kremanın içine. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Yumurtayı ve şekeri karıştırma kabının içine kırıyorum. Şu anda Alman pastamızın kekinin kıvamı ortaya çıktı. Püf noktası nedir? Oda sıcaklığındaki yumurtadan bahsettim. Tamamen 3 dakika en yüksek devirde köpürtüyoruz. Şöyle parmak uçlarımızda buradaki kek harcını bir elimizden geçiriyoruz. Şeker tanecikleri geliyor mu? Eğer geliyorsa hemen biraz daha çalıştırıyoruz. Ses çıkardığım için özür dilerim kıymetli seyircilerim. Şimdi tüm detaylarıyla inşallah hazırlamaya çalışacağım. Mikserlerde ne yapıyoruz? Hemen önce fişi çıkartıyor. Sonra telleri tutuyoruz ve çıkarıyoruz. Allah korusun bir tehlike olmaması için. Olmadan önce kazalar, tedbir almak lazım. Şimdi kıvam son derece güzel, bakın görüyor musunuz? Köpük köpük tam kıvama gelmiş. Şimdi sıvıları veriyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ geliyor. 1 çay bardağı süt geliyor. Süt, yağ, çırpma teliyle, ben sessiz olsun diye çırpma teli kullandım. Ama sizler mikserle de devam edebilirsiniz kıymetli seyircilerim. Bakın şimdi burada sıvıları verdikten sonra 1 kaşık yoğurt. Yoğurt burada ne yapıyor Oktay Usta? Neden yoğurt kullanıyoruz derseniz, keki biraz böyle nemli yapsın istiyoruz. Sadece 1 kaşık normal ev yoğurdu. Evet, bu da tamam. Şimdi kabartma tozu, vanilya, un gelecek. Buraya 2 çorba kaşığı toz badem veya toz fındık. Hangisi varsa evinizde. Yoksa bu ikisi de problem yok. Koymayabilirsiniz. Koyarsanız daha güzel olur. Şimdi un, vanilya, kabartma tozunu eliyorum üzerine ya da direkt döküyoruz sevgili seyircilerim. Un, kabartma tozu, vanilya ilave ettim. Şimdi güzelce çırpma teliyle karıştırıyorum. Kıvamını göreceğiz. Akıcı bir kıvamda. Tahin kıvamı diyoruz biz bu kıvama. Tahin kıvamına geliyor. Şimdi kalıbımız 26 santim çapında bir kalıp kullandım. Kıymetli seyircilerim. Hemen şimdi yağlıyorum. Gel bakalım canım, sevgiyle geliyor. Birazcık şöyle hafiften bir yağ gezdiriyorum. Fırçayla her yerini yağlayalım. Zemininde yağlı kağıt var. Yanları da yağlanmış olsun. Ve şimdi iniş anı olacak. Daha önceki televizyon programlarımda başıma gelen bazen mutfak kazaları oluyordu. Böyle yanlardan bazen kek harcı akabilir. İnşallah öyle bir şey olmaz diyorum. Ve hemen şimdi hazırlamış olduğum güzel Alman pastası için hazır olan keki sevgiyle yağlanmış olan kalıbımızın içine alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallah, ne güzel dökülüyor. Bu çalışmaları evimizde çocuklarımızla birlikte yaparsak yavrularımız da bu işten çok mutlu olmuş olurlar. Önemli olan mutlu etmek. Yavrularımız mutlu olsunlar, güzel aktivitelerde bulunsunlar. Evet, hemen şöyle kalanlarını da sıyırıyorum. 160 derecelik fırın. Özür dilerim canım benim. Özür dilerim. Çay makinemi çarptım. Evet, şimdi kalıbımızın yarısından biraz daha az çıkmış oldu bu ölçüde. Çünkü zaten eğer fazla çıkarsa çok aşırı kalın olur kekimiz. Ondan dolayı söylüyorum. Sevgiyle bir yolculuğa çıkıyor. Yakından görmek ister misiniz? Gel canım şöyle. Bakın görüyor musunuz? Nazlanıyor, gidecek fırına. Heyecan yapıyor ve fırınımız şu anda hazır. 160 derece ısıtılmış fırında. Fırından çıktıktan sonra saatini söyleyeceğim. Saatime bakıyorum. Şimdi Oktay Usta, senin bu sakarlıkların hiç bitmeyecek galiba diyeceksiniz ama size doğru konuşurken bir taraftan fırının kapağını kapatırken küçük parmak içeride kaldı. Canım çok acıdı. Biraz ben parmağımı ovuyum. Ondan sonra kremamızı hazırlayalım. Sıra geldi Alman pastamızın kremasını hazırlamaya. 3 su bardağı soğuk sütü tencereye alıyorum. Aldım. Son damlasına kadar alalım. Buraya 1 çay bardağı toz şeker veriyorum. Çay bardağımın ölçüsü 125 mililitrelik bardak ile 3 çorba kaşığı un, silme dolu, tepeleme değil. 1 kaşık nişasta, buğday ya da kıymetli seyircilerim, mısır fark etmez, her ikisi de olur. Buraya 1 paket de vanilya. Şimdi bizim geriye kalan ürünlerimizin içinde ne kaldı? Şanti ve süte ihtiyacımız var. Buradaki kremamız pişip ve soğuduktan sonra. Şimdi kremanın kıvamı ortaya çıkınca sıcakken hemen çikolatayı içine bırakacağım. Fil dişi çikolata eriyecek. Damakta enfes bir tat bırakacak. Kremayı pişiriyorum. Pastamızın kreması kaynamak üzere. Ceylan gözü olacak. Olur musun canım ceylan gözü rica etsem sevgili kremam? Evet, şu anda başladı. Kremanın pişmesi çok önemlidir. Kaynar kaynamaz hemen kapatmayın. Şöyle 1 dakikada olsa bir pişirelim. Pişmiş krema daima çok lezzetli olur. Tadı müthiş olur kıymetli seyircilerim. Şimdi burası tamam. Bakın çok güzel oldu. Sevgiyle pişirilmiş bir krema. Ocağımızın ateşini kapatıyorum. Ve şimdi çikolatayı kırıyorum içine. Fil dişi çikolata kırıyorum. Çok güzel olur. Bademli, içi çikolatalı, böyle keki bademli olup kreması da çikolatalı olduğu için herkesinkinden farklı bir tat ortaya çıkar. Sizin Alman pastanızda 2023 yılındayız. Rabbim inşallah herkesin evine bolluk, bereket, huzur versin. Güzel güzel herkesin alabileceği imkanlar versin Rabbim. Kremanın güzelliğine bakın. Sevgiyle uzuyor. Şimdi ocağın ateşini kapattım. Kremamız soğuyor. Soğuduktan sonra ara ara karıştıralım. Köpürtülmüş şanti ve süt gelecek. 2 plan var. Ya ikisini de buraya döküp soğuduktan sonra çalıştırabiliriz ya da ayrı bir kapta köpürtüp dahil edebiliriz. Onun kararını birazdan vereceğiz. Canım ne durumdasın? Sevgiyle pişiyor. Kekimiz, kremamız da soğuyor. Son derece kolay ve güzel bir pasta çay saatleriniz için müthiş olur. Evet, saatime bakıyorum. Tam 30 dakika oldu. 160 derece. Şu anda fırında kekimiz pişiyor. Bir tane çöp batırıyorum. Herhangi bir sıvı var mı diye. Ay canım benim. Çok güzel olmuş. Kıymetli seyircilerim. Normal keklerden bunun özelliği düşük ısıda pişmesi, ağırdan üstünün çok aşırı yükselip de çatlamaması gerekiyor. Bakın görüyor musunuz? Hiç çatlamamış. Güzel canım benim. Şimdi burası 160 derece. Tam 30 dakikada pişti. Fırının orta katın bir altı
alt üst pişirme bölümü, turbofan kapalı. Şimdi bunu böyle soğumaya bırakacağız. Kremamız da oda sıcaklığına gelmiş. Bakın şimdi görüyor musunuz? Kıvama bakın, sertleşmiş. Tamam, gayet güzel. Şimdi ayrı bir kap içinde köpürtmek yerine mutfakta çareler bitmez diyoruz. Bulaşık çıkarmayalım. Enerji, zaman kaybı ve hemen buradaki tenceredeki soğumuş olan kremanın üzerine bir poşet, paket değil, paketin içinden çıkan bir poşet şantiyi döküyorum ve bir çay bardağı da soğuk süt veriyorum. Soğuk süt, şanti ve mikserle çalıştırıyoruz. Burası kek oda sıcaklığına geldikten sonra hazırlanmış olan kremayla buluşma anı olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Tedbir açısından fişe takmamıştım. Unutmuşum. Ay canım. Pasta kekimiz tamamen soğudu. Kenarlarından şöyle bir geçtim sevgili seyircilerim bıçak ile. Şimdi hemen çemberinden ayrılma vakti geldi. Ayrılır mısın canım? Sevgiyle ayrılacak şimdi. Burası şurada, burada beklesin. Şimdi buradaki çemberinden ayırdıktan sonra alt bölümü de ayıracağım şimdi. Canım o zaman biraz hafiften yapışmış yağlı kağıda. Canım şöyle yapayım. Dikkatlice şöyle açıyoruz. Kıymetli seyircilerim çok güzel olmuş. Tüm detaylarıyla inşallah paylaşmaya çalıştım sizlerle sevgili seyircilerim. Şimdi burada hemen ikiye keseceğim. Şöyle kendime doğru yaklaştırıyorum. Burada şöyle bakın çevire çevire. Çevire çevire önce kenarlarını kesiyoruz. Sonra orta kısmını kesiyoruz. Direkt ortadan kesmeye çalışırsak kenarları patlatabilir. Ondan dolayı bakın. Çeviriyorum, çeviriyorum. Orta merkeze doğru. Tamam. Ayrılır mısın artık canım? Tamam, yeter. Bu kadar. Ve ayırıyorum. Şimdi görelim. Çok güzel olmuş. Görüyor musunuz sevgili seyircilerim? Gayet güzel, başarılı. Şimdi burası zemin bölümü. Zemin bölümünü hemen servis edeceğim kabın içine alıyorum. Aldım. Şurasını isteyenler, burası böyle daha tatlı olsun isterseniz biraz kayısı marmelatı veya kayısı reçeli sürebilirsiniz kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen tezgahımı temizliyorum. Kremasını vereceğiz. Üst bölümünü de kesip koyacağım. Kapak bölümünü kesilmiş olarak koymayı planlıyorum çünkü. Canım benim, gelir misin? Şimdi detaylarıyla inşallah paylaşacağım sizlerle. Burayı ortaya getirdim. Sonra çemberini kapatacağım. Tekrar önce açıp şurada kapatayım. Tamam. Kapattıktan sonra buranın içine hazırlamış olduğumuz kremayı döküyoruz. Sevgiyle kremamız geliyor. Bakın. Biraz şu anda hafif akıcı gibi duruyor ama 3 saat dolapta duracak. O 3 saatin içinde sertleşmiş olur. Doku testini yapacağım. Eğer ki daha halen sıvılık devam ediyorsa 3 kaşık koyduğumuz normal silme unu 3 kaşık tepelemeye çevireceğiz. O 3 kaşık tepelemeye çevirdiğimiz zaman tam garanti olur. Biraz kıvamı sertleşmiş olur ama ben de çok sert olmasını istemediğim için böyle yumuşak kıvamda istiyorum. Bu tamam. Şimdi hemen üst kapak bölümüne geldiğimizde kapağını şu yöntemle kesiyoruz. Kıymetli seyircilerim, dilimlere burada bölüyorum. Böldükten sonra üzerine yerleştiriyorum. İsterseniz bütüncek de kapatabilirsiniz ama böyle yaptığımız zaman güzel olur. Kaç tane çıkıyor buradan? Hemen şimdi onu da belirlemiş olacağız. Bu benim yapmış olduğum ölçüden kıymetli seyircilerim hemen şimdi sayacağım. Evet 12 porsiyon. 2, 4, 6 evet 12 porsiyon çıktı. Şimdi dilimleri getiriyorum. Bakın görüyorsunuz pırıl pırıl dilimler. Getirip üstüne yavaşça nazik bir şekilde kapatıyorum. En son bu 3 saat 4 saat buzdolabına bekleyecek. 3-4 saatin sonunda üzerine pudra şekeri veriyor ve servis vakti diyoruz.
Sevgili seyircilerim, şimdi kalıbından ayırıyoruz. 4-5 saat buzdolabında beklettim ki çünkü kendine gelmesi gerekiyor. Kremasıyla kekin bütünleşebilmesi için. Canım benim, sevgiyle ayrıldı. Çok güzel bir görseli oldu kıymetli seyircilerim. Bakın, görüyor musunuz? Çok güzel. Şimdi üzerine hemen pudra şekerini eliyorum. Üzeri komple pudra şekeriyle beyaz bir örtüyle kaplanması gerekiyor. Evet, bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli seyircilerim. Yeni tariflerimde inşallah buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Sizlerin istediği tarifleri hazırlamaya çalışacağım. Yorumlarınızı okuyorum, cevaplıyorum. Sizler Alman pastası istediniz. Bugün sizlerin için Alman pastası hazırladım. Hoşça kalın, sağlıklı kalın efendim.